Evet arkadaşlar, yeni bir SolidWorks dersine hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz serimize. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi bu basit parçamızın tasarımını yapacağız. Teknik resimde görmüş olduğunuz gibi diş kısımlarına kozmetik görüntüsü verdim. Bunu şu şekilde kapatarak diğer monitörü açıyorum. Bakın bu şekilde katı modeli de burada. Burada kozmetik diş görüntüsünü kaldırdım. Normal SolidWorks'te diş komutuyla gösterdim. İki farklı yöntemi de sizler için göstereceğim. Hem kozmetik diş açmayı hem de normal yoldan unsurlardan kullandığımız diş formatını göstereceğim. Şimdi bunu kapatarak kaydetme diyorum ve sıfırdan dosyamızı açıyoruz. SolidWorks diyerek 2019 sürümünü görmüş olduğunuz gibi. Şimdi teknik resime baktığımızda sol tarafta çapı 40 milim ve genişliği de 60 milim uzunluğunda bir parçamız olduğunu görüyoruz. Ya isterseniz bunu döndürerek katı oluşturmayla veya direkt katı unsurlar olarak da çizebilirsiniz. Yani aslında birden fazla yolu var. Ben şimdi ilkinden çizeceğim direkt en basit yoluyla. Çapı 40 milim olan bir tane daire çiziyorum. Bunu unsurlardan ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. Ekstrüzyonumun teknik resimde 30 milim olduğunu görüyoruz. Şuradan ekranımızda beyazlatalım. Renk komutuna geliyorum arkadaşlar. Ve şunun malzeme tipini de sağ taraftan yapalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde malzememizi atadık. Daha sonradan bu yüzeye çizim diyerek dik bakıyorum. Daire komutunu aldım. Burada bir tane metrik 16'lık bir dişimiz olacak. Buraya normalde diş olduğu zaman 14'lük delik açıyorsunuz ama metrik 16 olduğu için buraya direkt ben anlaşılması açısından 16 yazıyorum. Normalde diş açtığımızda oradaki delik çapımız 14 olması gerekiyor. Burada kılavuzları internet sayfasındaki tablodan bakabilirsiniz. Metrik 20'nin kaçlık delik olduğunu orada yazar. Burada unsurlardan 20 milimlik ekstrüzyon ile kes diyorum. Bakın burada teknik resimde bizlere verilmiş zaten. Aynı şekilde bu yüzeyi bu sefer çizim diyerek dik bakıyoruz. Daire komutunu aldım. Bu sefer çapı 20 milim olacak. Unsurlara geldiğim ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. Ve uzunluğumuzda 30 milim olacak şekilde ekstrüzyonumu bu şekilde verdim. Şurada bizim pahlarımız var. Hemen onu da ayarlayalım. 1 milimlik burada pahımız var. Şuradaki kenarlarda da pahlarımız var. Burası 0.25 milim. Şöyle geldim. 0.25 milim. Şuraya da atalım. Ve ortadaki çap deliğimiz de 12 milim olarak bizlere verilmiş. Şöyle geldim. Çapı 12 milim olacak. Unsurlara geldim. Ekstrüzyon ile kes diyorum ve bunu boydan kesme işlemini yapmış oluyoruz. Şimdi geldik kozmetik diş açma görüntüsüne ve normal yöntemle yani unsurlar kısmından şuradaki gerçek diş görüntüsüne. İlk olarak kozmetik diş görüntüsünü size göstereceğim. Bakın burada sizde olmayabilir. Şuradaki arama çubuğuna kozmetik diş görüntüsü yazın. Bakın direkt çıkıyor. Şunu şöyle kulağından tutun. Olduğu gibi buraya bırakırsanız direkt zaten gelecektir. Ben şu anda burada bıraktım. İkinciyi de. Şöyle bir kez tıkladığımızda bakın şu yüzeyi seçiyorum. Direkt otomatikman algılıyor. Aynı şekilde yine tıklıyorum ve iç kısma da kenarı seçtiğimizde diş görüntüsünü bu şekilde oluşturuyor. Şuradan gösterebiliyoruz veya gizleyebiliyoruz. Şöyle gizledim bunu. Şimdi geldik diş kısmına. Şöyle dairemizin kenarını seçiyorum arkadaşlar. Bakın şurada metrik 20'yi seçeceğim.
ve yüzeyi, yani gidecek olan yüzeyi göstermemizi istiyor. Ve bu şekilde onayladığımızda silindirik bir yüzeyin yüzeyine bakın otomatikman diş görüntüsünü atamış olduk. Ama iç kısımda bunu direkt yapamayacağız. Bakın şimdi göstereceğim bunu da. Diş sekmesine geliyorum tekrardan. Şu şekilde bu kısmı seçtim. Öteleme diyerek 1 milim diyorum. Şuradan metrik 16'yı alacağız. Geliyorum buraya, metrik 16 çarpı 1,5 diyorum. Bakın şurada dışa kes değildi, yani diş kes değil, dişe doğru ekstrüzyon uygulayacağız. Aslında yani bir nevi Solid'i aslında kandırmaca gibi düşünebiliriz. Tabi şurada yüzeye kadar seçiyorum ve bu şekilde onaylayarak bakın diş görüntüsünü buraya oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Teknik resime uygun bir tasarımın daha sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi parçamız bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.